Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda bu hırkamda kullanmış olduğum taç yapraklı roba modelinin anlatımını yaptım. Modelimiz taç yapraklı roba modeli ya da yıldız çiçeği roba modeli olarak biliniyor. Bu şekilde giyildiği zaman omuzlarda çok zarif bir model gerçekten. Ben bu modelimi uygulayarak bu şekilde 1-1,5 yaşa uygun bir hırka hazırladım. Bu videomda sizlere sadece bu roba kısmının anlatımını yapacağım. Bu şekilde arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Devamında sadece düz örgü olarak hırkamı tamamladım. Sizler bu videomdaki anlatımı takip ederek robanızı oluşturarak isterseniz böyle hırka, isterseniz yelek olarak örebilirsiniz. Ben bu parçama 39 ilmekle başladım. Böyle iki motiflik bir çalışma yaptım. Bu hırkamda nasıl başladıysam birebir aynısını bu küçük parça üzerinden anlatım yapmış oldum. Yani sizler anlatımı birebir aynı şekilde hiçbir şeyi değiştirmeden takip ettiğinizde istediğiniz şekilde robanızı istediğiniz büyüklükte hazırlamış olacaksınız. Bu roba modeliyle 1-1,5 yaşa uygun hırka veya yelek örmek isterseniz başlangıç sayınızın 103 ilmek olması gerekiyor. Eğer daha büyük örmek isterseniz diyelim ki 2-3 yaşa uygun olması için bir motif, bir yaprak daha fazla olacak şekilde başlamak için de başlangıç sayısına 8 ilmek daha ilave etmeniz gerekiyor. Yani 1-1,5 yaş için örmek isterseniz 103 ilmekle başlamanız gerekiyor. 2-3 yaşa uygun olacak şekilde örmek isterseniz artı 8 ilmek 111 ilmekle robanıza başlamanız gerekiyor. Bu şekilde daha büyük yaşlar için örmek için de her defasında bir motif fazla başlayabilmek için 8 ilmek ilave ederek 111 artı 8 119 ilmekle de daha büyük yaşlardaki çocuklarınız için bu modeli örebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu hırkamı Alize Baby Best kullanarak ördüm. Yani bu verdiğim ölçüler bu ip için geçerli arkadaşlar. 100 gramı 240 metre olan anti peeling özellikle bir bebek ipiyle bu hırkamı hazırladım. Bu küçük parçayı da yine aynı özellikteki bir iple ördüm. 39 ilmekle başlayarak bu parçamı hazırladım. Dilerseniz model çıkarma yapmak isterseniz bu parçayı benimle örebilirsiniz. Dilerseniz de dediğim gibi hırka veya yelek olarak örmek isterseniz verdiğim sayılarla hırkanıza ya da yeleğinize başlayarak örebilirsiniz arkadaşlar. Videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak yeni yükleyeceğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız hemen bu güzelliğimizin yapımına başlayalım. Şişimizin üzerine gereken ilmek sayımızı attıktan sonra hemen ilk sırada arka yüzde çift lastik uygulamasına başlıyoruz. Örgümüz boyunca sıra başındaki 2 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 2 ilmeğimizle bir çalışması yapacağız. Böylece örgümüzün kenarları daha düzgün bir görüntü elde etmiş olacağız kenarlarda. Bu ilk sırada bu ilmeklerimizi ters örerek başlıyoruz. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmek tersten sonra ipimi arkaya alıyorum ve bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonrasında tekrar ipimi öne alıyorum ve bir ilmek örmeden şişimi alıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum, bir ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum, bir ilmek örmeden alıyorum. İpim arkadayken bir ilmek düz olarak örüyorum. İpim öndeyken bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmeği ipim öndeyken örmeden şişime alıyorum. Çift lastik uygulamamız boyunca bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Düz ilmeklerimizi öreceğiz. Ters ilmeklerimizi örmeden şişimize alacağız. Hem ön yüzde hem arka yüzde bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi sıramızın sonuna kadar, sıramızın sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar düz ilmeklerimizi örüp sonrasında bir ilmek örmeden alarak sıramızı tamamlıyoruz.
Sıramızın sonunda kenar birisi için 2 ilmeğimiz kaldı. İpimizi öne alıp bu kalan 2 ilmeğimizi ters olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve ön yüze ikinci sıramıza geçiyoruz. Kenar biyelerimizi yaparken bu kenardaki ikişer ilmeklerimizi bir sırada örüp bir sırada örmeden ilerlemiş olacağız. Bu iki ilmeğimizi daima sıra başında bu şekilde örmeden şişimizi alacağız. Sıra sonunda öreceğiz. 2 ilmek bu şekilde aldıktan sonra önümdeki ilk ilmeğim ters, ipimi öne alıyorum ve ters ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeği örüyorum. İpimi öne alıp ters ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeği örüyorum. Sıramız boyunca bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ters ilmekleri ipimiz öndeyken örmeden alıyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Sıramızın sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde sıramızı örüyoruz. Sıramızın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Ön yüzde olduğumuz için bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Sıra başında bu 2 ilmeğimizi örmeden şişimizi alacağız. Devamlı kenar biyesini bu şekilde yapacağız. Sıra başındayken bu ilmekleri örmeden alacağız. Sıra sonunda hangi yöndeysek, yani eğer örgümüzün ön yüzündeysek ilmeklerimizi düz olarak, eğer arka yüzdeysek bu ilmeklerimizi ters olarak örerek sıralarımızı tamamlayacağız. Şimdi örmeden şişimi alıyorum. Bu 2 ilmeğimi, ipimi arkaya alıyorum çünkü önümdeki ilk ilmeğim düz. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp ters ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeklerimi örmeden alıyorum. Çift lastik uygulamasını her iki yönde aynı şekilde örerek yapıyoruz. Daima düz ilmeklerimizi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonunda 2 ilmeğimiz kaldığında bu ilmeklerimizi arka yüzde olduğumuz için ters olarak örüyoruz. Ön yüzdeyken bu ilmekleri sıra sonunda düz olarak öreceğiz. Arka yüzdeyken bu ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ters olarak örüp tekrar ön yüze geçiyoruz. Şu ana kadar 3 sıra çift lastik örmüş olduk. Bir sıra daha örerek çift lastiği tamamlayacağız. Sonrasında normal bir ters bir düz lastikle devam edeceğiz. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Sonrasında hemen yanındaki ilmeğim ters, onu örmeden şişime alıyorum. İpim öndeyken örmeden şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve sıradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeğimi örüyorum. Bu son çift lastik öreceğimiz sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar. Sıramızın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Ön yüzde olduğumuz için bu ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve bu şekilde 4 sıra çift lastik uygulamış olduk. Bundan sonra şimdi arka yüzdeyken normal bir ters bir düze çevirerek devam edeceğiz. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi örmeden şişimizi alarak başlıyoruz. Ve ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda yine
Arka yüzde olduğumuz için son 2 ilmeğimizi, bir için olan ilmeklerimizi ters olarak örerek bu sıramızı tamamlayıp ön yüze geliyoruz. Önceki arka yüzde ilmeklerimizi normal bir ters bir düz lastiğe çevirerek tamamladık. Şimdi ön yüzde bundan sonra bir ters bir düz lastik olarak devam edeceğiz. Kenar biyelerimiz aynı şekilde olacak. Bu sırada sıranın sonuna geldiğimizde ilk iliğimizi de açacağız. Kız bebekler için ördüğümüz için sıramızın sonunda iliğimizi açıyoruz. Sıra başından ilk 2 ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Sonrasında bir ters bir düz örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 5 ilmeğimiz kalana kadar örüp devam ediyoruz. Sıra sonunda 5 ilmeğimiz kaldı. Bir tane dolama yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimizin solundan, yani şu taraftan birlikte alarak örüyoruz. Böylece iliğimizi 2 düz ilmeğimizin arasına denk gelecek şekilde açmış oluyoruz. Düz ilmeklerimiz herhangi bir bozukluk olmadan aynı şekilde devam ediyor. Ve ilk iliğimizi açıp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi ön yüzde olduğumuz için düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. İlk iliğimizi 6. sıramızda açmış olduk. Bundan sonra bu kenardaki biye yaptığımız sıraları, şöyle şu görünen ipleri saydığımız zaman 12 sıra olduğunda ikinci iliğimizi açacağız. Yani bu kısımdan saydığımızda her 12 sırada ilik açarak devam edeceğiz. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Normal bir ters bir düz lastikle lastiğimize devam ediyoruz. Kenarlar aynı şekilde biye çalışması yaparak ilerleyecek. Şöyle ön yüzden baktığımızda 10 sıra oluncaya kadar bir ters bir düz lastiğimizi örüp geliyoruz. 10 sıra bir ters bir düz lastik ördükten sonra şu an örgümün ön yüzündeyim. Sıra başındayım. Bu sırada model kurulumuna başlıyorum. Sıra başındaki 8 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 8 ilmeğimiz, bundan sonra lastik olarak bunlarla devam edeceğiz. Ve şimdi model kurulumuna da başlayacağız. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek lastik olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. 8 ilmek lastiğimi ördüm. Şimdi önümdeki 7 ilmeği düz örerek model kurulumuna başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düzden sonra bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum ve tekrar 7 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar bir dolama, bir düz örüyorum. Bir dolama daha ve 7 düz daha örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 7 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 7 düz, bir dola, bir düz, bir dola. Bu şekilde ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. 2, 4, 6 ve 7. Son olarak 7 düz ördükten sonra lastik kısmına geçip sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz, bir ters olarak lastiğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve arka yüze geçiş yapıyoruz. Arka yüzde hemen kenar sıra başındaki 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar lastiğimizi örüyoruz. 8 ilmek lastik. Sekiz ilmek lastikten sonra ön yüzde düz ördüğümüz 7 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu sırada 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tersten sonra ön yüzde yaptığımız dolamaları düz öreceğiz. 7 ters dolamayı bir düz, sonrasında ön yüzde yine düz olarak ördüğümüz bir ilmeği ters örüyoruz. Sonra tekrar bir düz daha örüyoruz. Böylece bir motif aslında tamamlamış oluyoruz. Tekrar 7 ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tersten sonra bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz.
Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda 7 ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. İki, 4, 6, 8. Yani 7 tersle başladık sıraya. 7 tersle bitiriyoruz. Ve sıramızın sonunda kalan lastiğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde arka yüzü tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geliyoruz. Yine aynı şekilde kenar lastiğinden sonra 7 düz örerek devam edeceğiz. İlk 8 sıra lastiğimizi örelim. 8 ilmek pardon. 8 ilmek lastiğimizi örelim. Sonrasında yine 7 düz olarak örmeye başlıyoruz. 7 düz ördükten sonra 2, 4, 6, 7. Evet. 7 düz ördükten sonra yine bir tane daha dolama yapıyoruz. Ve önümüzdeki ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Tekrar ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Ve bir dolama daha yapıp tekrar 7 düz örmeye başlıyoruz. Buraya kadar bir motif tamamlamış oluyoruz. 7 düz, sonrasında bir tane dolama yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir dola ve tekrar 7 düz örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda 7 düz ilmek örerek tamamlamış oluyoruz ve lastiğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geçip lastiğimizi örerek devam edelim. Sonraki arka yüze geçtik. Ön yüz demişim biraz önce yanlışlıkla. Arka yüzde lastiğimizi örerek başlıyoruz. Sekiz ilmek lastikten sonra yine önümüzdeki 7 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Yedi tersten sonra doladığımız ilmekle beraber 2 düz örüyoruz. 2 düz. Sonrasında bir ters, tekrar 2 düz, dolama ilmeği ile beraber 2 düz. Böylece bir motif tamamladık. Şimdi tekrar 7 ters örerek devam ediyoruz. Yedi ters ördükten sonra tekrar doladığımız ilmekle beraber 2 düz örüyoruz. Sonrasında bir ters ve tekrar 2 düz örüyoruz. Ve başa dönüp 7 ters örüyoruz. Bu sıradaki takip edeceğimiz şema bu şekilde olacak. Sıramızın sonunda son olarak 7 tersimizi ördükten sonra lastiğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve tekrar ön yüze geçiş yapıyoruz. Şimdi bu sırada dolama, artırma yapmadan ilerleyeceğiz. Ön yüzde lastiğimizi ördükten sonra yine önümüzdeki 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düzden sonra önümüzdeki 2 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Bu sırada yapacağımız farklı bir işlem olmayacak. Sadece ilmeklerimizi ilmek yönüne göre öreceğiz. 7 düz, 2 tersten sonra bir düz, sonrasında tekrar 2 ters. Bir motif tamamladık bu şekilde. Şimdi tekrar 7 düz örüyoruz. 2, 3, 4, 7. 7 düzden sonra tekrar 2 ters, bir düz ve 2 ters.
örüyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Sonda yine 7 ilmek düz örüp lastiğimizi de örüp tamamlıyoruz. Modelimiz biraz detayları olan bir model. O yüzden sıraları hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Çünkü hem ön yüz hem arka yüzlerde fark ettiği için bütün sıraları göstermek gerekiyor. Hızlı bir şekilde sizlere göstererek ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden biraz daha hızlı geçmek zorundayız. Videonun çok aşırı uzamaması açısından. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Bu arka yüzde farklı bir işlem olmayacak. Lastiğimizi öreceğiz. Sonrasında 7 ters, sadece ilmek yönüne göre öreceğiz yani bu sıramızı. Lastikten sonra 7 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz. 7 düz, pardon, 7 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp ön yüze geçip devam ediyoruz. Arka yüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geldik. Şu an şu noktadayız. Şimdi bu üçgenlerimizi her iki taraftan kesmelere başlayarak daraltmaya başlayacağız bu sıramızda. 8 ilmek lastiğimizi ördükten sonra üçgenimizin her iki tarafından kesmelere başlıyoruz. Bu 7 ilmeğimizin başındaki 2 ilmeğimizi birlikte alarak öreceğiz. 3 ilmek düz öreceğiz. Kalan 2 ilmeği yine birlikte alarak 5 ilmeği düşürmüş olacağız bu sıramızda. Önümüzdeki ilmeklerin ilkinin yönünü çeviriyoruz ve onu arkasındakiyle beraber örüyoruz. Böylece bu 2 ilmeği sola doğru olacak şekilde kesmiş oluyoruz. Sonrasında 3 ilmek düz örüyoruz. 3 düzden sonra kalan 2 ilmeği bu defa sağa doğru olacak şekilde keseceğiz. Bu defa ilmeklerimizi bu kısımdan değil, şöyle şuradan soldan birlikte alarak örüyoruz. Bu şekilde bu 7 ilmeğimizi bu kısımda 5'e düşürmüş oluyoruz. İpimizi öne alıp bu kısımdaki ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örmeye devam ediyoruz. Yani 2 ters, 1 düz, 2 ters olarak örüp tekrar 7 ilmeğe geliyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. İlk ilmeğin yönünü çevirip onu arkasındaki ilmekle birlikte örüyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 düz örüyoruz. Kalan 2 ilmeği bu defa sol kısımdan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Ve tekrar 2 ters, 1 düz, 2 ters örüyoruz. Ve yine 7 ilmek kısmına geliyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte bu şekilde örüyoruz. 3 düz örüyoruz. Ve kalan 2 ilmeği bu defa sol kısımdan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Ve lastik kısmına gelerek lastiğimizi tamamlayıp sıramızı bitirmiş oluyoruz. Arka yüze geçtiğimizde bu sırada da yine farklı bir işlem yapmayacağız. Lastiğimizi ördükten sonra bu defa burada kalan 5 ters. 5 ters öreceğiz. Sonrasında 2 düz, 1 ters, 2 düz. 5 ters, 2 düz, 1 ters ve 2 düz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Sadece ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze geliyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Lastiğimizi ördükten sonra bu 5 ilmeğimizi bu sırada 3 ilmeğe düşürerek devam edeceğiz. Ama bu sırada kenarlarında dolamalar yaparak ilerleyeceğiz. Ve bu sırada şu üzerine yaprak kurulumunu yapacağımız bir düz ilmeğimizin kenarlarında da yine dolamalar yaparak yaprağımızı bu sırada oluşturmaya başlayacağız. Şimdi lastiğimizi 8 ilmek lastiğimizi ördükten sonra bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki ilmeğin yönünü çevirip onu arkadaki ilmekle birlikte örüyoruz. Sonrasında bir ilmek düz örüyoruz ve bu üçgenimizin tepesinde kalan son 2 ilmeğimizi ilmeklerimizin solundan şuradan birlikte alıyoruz. Bu sırada 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Şimdi bir tane dolama yapıyoruz ve önümüzdeki 2 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonrasında bu bir düz ilmeğin yanında yine bir tane dolama yapıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir tane daha
dolama yapıyoruz ve 2 ters örüyoruz. Böylece bir motif tamamlamış oluyoruz. Tekrar bu 5 ilmek kısmına geldik. 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürerek devam edeceğiz. Bir tane dolama yapacağız. İlk 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar 2 ilmek birlikte alıyoruz. Bir dolama yaparak 2 ters, bir dolama, bir düz, bir dolama, 2 ters örüyoruz. Ve tekrar 5 ilmek kısmına geliyoruz. Bir dola, 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir düz ve tekrar 2 ilmeği birlikte şu kısımdan soldan birlikte alıyoruz. Ve bir dolama yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Lastiğimizi örüp bitiriyoruz. Arka yüze geçip lastiğimizi ördükten sonra önümüzdeki doladığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonrasında bu üçgenimizin tepesinde kalan 3 ilmeği yine ters olarak örüyoruz. 3 tersten sonra önümüzdeki dolama ile beraber şu 2 ilmeği üçünü düz olarak örüyoruz. 1 2 3. Sonrasında ipimizi öne alıp önümüzdeki ilmekleri dolamayla beraber 3 dolamalarla beraber 3 ilmek, bu ilmekleri ters olarak örüyoruz. 1 2 3. İpimizi arkaya alıp önümüzdeki 3 ilmeği düz örüyoruz. İpimizi arkaya alıp öne alıp 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Yani bu sırada 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz olacak şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde 3 ters 3 düz olacak şekilde sıramızı tamamladık. Sıra başında şurada lastiğimizin yanındaki bir ilmeğimizi düz olarak örerek başlamıştık. Sıra sonunda yine aynı şekilde buradaki bir dolama ilmeğini düz olarak örerek tamamlamış oluyoruz ve lastiğimizi örüp bitiriyoruz. Ve ön yüze geçip devam ediyoruz. Ön yüzde lastiğimizi ördükten sonra önümüzdeki bir ilmeği ters örerek başlıyoruz. Bir ilmek tersten sonra bu sırada bu üçgenimizin tepesinde kalan 3 ilmeğimizi tek ilmeğe düşürerek devam edeceğiz. Bir tersten sonra bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 3 ilmeğin bir tanesini ilkini örmeden şişimizi alıyoruz. Sonda kalan 2 ilmeği ilmeklerimizin solundan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyoruz. Böylece tek ilmeği düşürmüş oluyoruz burada. Tekrar bir tane dolama yaparak önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3. 3 tersten sonra bir tane düz örüyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz. Bir tane daha düz oluyoruz. Bir dolama yapıyoruz ve bir ilmek daha düz örüyoruz. Yani burada 3 düz ilmeğimiz vardı. Bunları bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz şeklinde ördük. Şu an yaprağımızı oluşturmaya başladık bu kısımda. Ve ipimizi öne alıp önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Böylece aslında bir motif tamamlamış oluyoruz. İkinci motife başlıyoruz. Yine üçgenimizin tepesinde kalan 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. Öncesinde bir tane dolama yapıyoruz. Bir ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Diğer 2 ilmeği sol taraftan birlikte alarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyoruz. Ve bir tane dolama yaparak önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. 3 ters ilmekten sonra bir düz, bir dola, bir düz,
bir dola, bir düz örüyoruz. Buradaki ilmek sayısını 3 ilmekten 5 ilmeğe çıkarmış oluyoruz ve 3 ters ilmek örüyoruz. Bu şekilde ikinci motifi de tamamlamış olduk. Böylece ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda yine son bir üçgenimiz kalmış olacak. Bu üçgenimizde aynı şekilde bir dola yapıyoruz. Bir tane örmeden alıyoruz. 2 ilmeğimizi soldan birlikte alarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz. Bir ters örüyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Lastiğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde lastiğimizi tamamladıktan sonra bir düz, 3 ters örüyoruz. Bir düzle başlayıp sonrasında 3 ters örüyoruz. İlmek yönüne göre örerek devam edeceğiz. 3 düz. Sonrasında bu dolamalarla birlikte ortadaki 5 ilmeği düz olarak, ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tersten sonra 3 düz, 3 ters, tekrar 3 düz ve yaprak kısmına gelip 5 ters örüyoruz. Yani bu sırada da aslında ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örüp tamamlamış oluyoruz. 5 tersten sonra tekrar 3 düz, 3 ters, bu üçgenimizin tepesindeki dolamalarla birlikte oluşturduğumuz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıramızın sonundaki bir düz ilmeğimizi yine düz olarak örerek lastiğimizi örüp sıramızı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde lastiğimizi ördükten sonra bir ters örerek başlıyoruz. Şimdi üçgenimizin tepesinde 3 tane ilmeğimiz var. Bir kez daha önceki sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Bu işlemi burada toplam 3 defa, her ön yüzde olmak üzere 3 defa tekrar edeceğiz. Bir tersten sonra bir tane doluyoruz. İlk ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz. Kalan 2 ilmeği soldan birlikte alıyoruz. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde buradaki burgu çalışmasını yapıyoruz. Ve tekrar bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada yaprağımız oluşmaya başladı. Yine aynı noktadan artışlar yaparak bu defa yapraktaki ilmek sayısını 5 ilmekten 7 ilmeğe çıkaracağız. Bu sırada 3 tersten sonra 1, 2 tane düz örüyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz ve 2 düz örüyoruz. Böylece 5 ilmeği 7 ilmeğe çıkarmış oluyoruz. Ve devamındaki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Böylece bir motif tamamlamış oluyoruz. İkinci motife başlıyoruz. Üçgenimizin tepesindeki 3 ilmeği yine tek ilmeğe düşüreceğiz. Bir tane doluyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 ilmeği birlikte alıp bu şekilde tek ilmeği düşürdük. Tekrar bir dolama yapıyoruz ve yaprak kısmına başlıyoruz. 3 tersle başlıyoruz. 3 ters ördükten sonra yine yaprağımızdaki 5 ilmeği 7 ilmeğe çıkararak devam ediyoruz. 3 tersten sonra 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola ve 2 düz örüyoruz. Kalan 3 ters ilmeği de örerek yaprak kısmını da tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde sıramızda ilerliyoruz. Sıramızın sonunda yine üçgenimizin tepesinde aynı işlemi uyguluyoruz ve bitiriyoruz. Bir ters örüyoruz son olarak ve lastiğimizi örerek ön yüzü tamamlıyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde lastiğimizi ördükten sonra ilmek yönüne göre örerek sıramızı tamamlayacağız. Önümüzdeki bir düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Önümüzdeki dolamalarla beraber 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir düzden sonra 3 ters, sonrasında 3 düz, sonrasında yaprak kısmına geldik. Dolamalarla beraber 7 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
7 tersten sonra tekrar yaprağın kenarındaki 3 düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Ve tekrar başa dönüyoruz. Bu üçgenin tepesindeki 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. 3 ters. Sonrasında 3 düz. Sonrasında 7 ters. Ve 3 düz örüyoruz. Böylece sıramızda ilerliyoruz. Sıra sonunda yine üçgenin tepesindeki 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Yanında bir tane düz örüyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Lastiğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde lastikten sonra bir ters örerek başlıyoruz. Şimdi bu üçgenimizin tepesinde son bir kez burgu işlemi yapacağız. Bundan sonra bu kısmı düz örerek ilerleyeceğiz. Bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz ve 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. 3 tersten sonra yine yaprak kısmına geldik. Bir kez daha yaprakta artırmalar yapacağız. Şu anki 7 ilmeğimizi 9 ilmeğe çıkaracağız. Önümüzdeki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. 3 düzden sonra son bir kez burada dolama yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir dolama daha yapıyoruz ve 3 ilmeği örüyoruz. Böylece 9 buradaki ilmekteki yapraktaki ilmek sayısını 9'a çıkarıyoruz. Bundan sonra daha fazla ilerlemeyeceğiz. 9'dan sonra giderek eksilterek yaprağımızın ucunu örmeye başlayacağız. 9 ilmek yaprağımızı oluşturduktan sonra 3 ters örüyoruz ve buraya kadar bir motif tamamlamış oluyoruz. İkinci motife başlıyoruz. Yine üçgenimizin tepesindeki 3 ilmeği bir ilmeğe düşürüyoruz. Bir doluyoruz. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyoruz. Tekrar bir doluyoruz ve 3 ilmek ters örüyoruz. 3 tersten sonra yine yaprağımıza geldik. 1 2 3 düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz ve 3 düz daha örüyoruz. Ve yaprağımızdan sonraki 3 ters ilmeğimizi de örüyoruz. İkinci motifi de tamamladık. Bu şekilde sıramızda ilerleyerek devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine üçgenimizin tepesinde bir dola yapıyoruz. 3 ilmeği bir ilmeğe düşürüyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz. Sonda kalan bir ilmeği ters olarak örüyoruz ve lastiğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzü örüp tekrar arka yüze geldik. Arka yüzde lastiğimizi ördükten sonra hemen ilk ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Bu sırada da yine aynı şekilde ilmek yönüne göre örerek devam edeceğiz. Önümüzdeki dolamalarla beraber 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir düzden sonra 3 ters örüyoruz. Sonrasında 3 düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Ve yaprağımızda oluşturduğumuz 9 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Dokuz ilmek tersten sonra yine 3 düz örüyoruz. Bir motif bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar üçgen kısmına geldik. Dolamalarla beraber 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonrasında yine 3 düz örüyoruz. Ve tekrar yaprağımıza geldik. Yaprağımızdaki 9 ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonrasında 3 düz ve son olarak sıra sonunda üçgen tepesinde 3 ters ve bir düz örerek modelimizi tamamlıyoruz. Lastiğimizi de örerek sıramızı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz.
Arka yüzü örüp tekrar ön yüze geldik. Lastiğimizi ördük. Bu sıradan itibaren artık bu üçgenimizin üstündeki ilmekleri düz örerek devam edeceğiz. Baştan beri bu kısımda ters olarak ördüğümüz bir ilmeği bu sırada düze çevirerek ilerleyeceğiz. Yani lastikten sonra önümüzdeki ilk 4 ilmeği düz örerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra, düzden sonra bu kısımda yine bir tane dolama yapıyoruz ve önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Bu kısımda bu 3 ters ilmeğin önünde ve sonunda her zaman bir dolama yaparak ilerleyeceğiz. 3 tersten sonra yaprağımıza geldik. Yaprağımızı bir önceki sıramızda 9 ilmeği çıkarmıştık. Bu sırada eksiltme veya artırma yapmadan sadece 9 ilmek düz olarak örerek devam ediyoruz. Yaprağımızı 9 ilmek düz örüyoruz. Dokuz ilmek düzden sonra ipimizi öne alıp önümüzdeki 3 ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve bu kısma geçmeden önce yine bir tane dolama yapıyoruz. Daima buradaki 3 ters ilmeklerin yanında birer dolama olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir dolamadan sonra şimdi üçgenimizin tepesindeki 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. 3 düzden sonra tekrar bu ters ilmekler kısmına geçerken bir tane dolama yapıyoruz. 3 tersimizi örüyoruz. Tekrar yaprağımıza geldik. 9 düz olarak örüyoruz. Dokuz düzden sonra yine 3 ters örüyoruz. 3 tersten sonra bir tane dolama yapıyoruz ve 3 düz örüyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde, yani son olarak buradaki üçgenin üzerinde 3 ters 3 düz ördükten sonra sıra sonunda başından beri ters olarak ördüğümüz ilmeği bu sırada düze çeviriyoruz. Onu da düz ilmek olarak örüyoruz ve tamamlıyoruz. Sıra başında lastikten sonra 4 düzle başladık. Sıra sonunda yine 4 düzle bitirmiş oluyoruz ve lastiğimizi örerek ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçiyoruz. Arka yüze geçip lastiğimizi ördükten sonra ilmek yönüne göre örerek örgümüze devam ediyoruz. Önümüzdeki 4 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Ve sonrasında dolama yaptığımız ilmeği de yine ters olarak örüyoruz. Hani 5 tersle sıramıza başladık. Sonrasında önümüzdeki 3 düz ilmeği yine düz olarak örüyoruz. 3 düzden sonra yaprağımızdaki 9 ters ilmeği ters olarak örerek devam ediyoruz. Yani bu sırada da yine aynı şekilde ilmek yönüne göre örüyoruz. Ön yüzde dolama yaptığımız ilmekleri ters örüyoruz. Buna dikkat ederek sıramızı tamamlayacağız. 9 tersten sonra 3 düz, sonrasında buradaki dolamalarla birlikte 5 düz, 5 ters pardon, 5 ters örüyoruz. 3, 4, 5. Daima bu şekilde yapacağız. Bu ön yüzde şu ters ilmeklerin önünde dolamalar yaparak ilerleyeceğiz. Arka yüzde bu dolama yaptığımız ilmekleri daima ters öreceğiz. Yani bunları hep bu aradaki şu düz örgü kısmına dahil etmiş olacağız. Böylece 5 ters ördükten sonra tekrar 3 düz örüyoruz. Tekrar yaprak kısmına geldik. 9 ters örüyoruz. Bu şekilde ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde doladığımız ilmekle beraber 5 tane ters örerek tamamlamış oluyoruz. 2, 3, 4, 5 ve lastiğimizi de örerek arka yüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geliyoruz. Ön yüzde lastiğimizi ördükten sonra önümüzdeki düz ilmekleri örerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 düz ördükten sonra bir tane dolama yapıyoruz ve 3 ters ilmeğimizi örüyoruz.
Ve yaprak kısmına geliyoruz. Yaprağımızın bu sırada her iki tarafından eksiltmeler yaparak üstteki sivri kısmını oluşturmaya başlayacağız. Bu kısımda üçgenimizi yaparken olduğu gibi her iki taraftan kesmeler yapıyoruz. Önümüzdeki ilk ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Onu arkadaki ilmekle birlikte bu şekilde örüyoruz. Ve düz ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz örüyoruz ve yaprağımızın sonunda 2 ilmeğimiz kaldığında bu defa ilmeklerimizi bu kısımdan değil buradan soldan birlikte alarak 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde yaprağımızdaki 9 ilmeğin sayısını 7'ye düşürerek ilerlemiş oluyoruz. 7 düz yaprağımızı ördükten sonra kenarındaki 3 ters ilmeği örüyoruz. Ve 3 tersten sonra buradaki aradaki düz örgü kısmına geçerken bir tane dolama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz örüyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz ve yaprak kısmına ilerliyoruz. 3 ters. 3 ters ördükten sonra yine yaprağımızda aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonrasında 5 düz örüyoruz. 500 ilmekten sonra yaprakta kalan son 2 ilmeği sol kısımdan birlikte alarak örüyoruz. Ve tekrar 3 ters örerek bu kısmı tamamlıyoruz. Terslerden sonra düz örgü kısmına geçerken bir tane dolama yapıyoruz. Ve sıra sonundaki düz ilmeklerimizi örerek toplam 5 tane burada. Evet, tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Lastiğimizi örüp arka yüze geçerek devam ediyoruz. Arka yüze geçtiğimizde lastikten sonra ilmek yönüne göre örerek devam ediyoruz. Bir farklılık yok aslında. Yine aynı şekilde yapacağız. Önceki sıralardaki gibi. Bu sırada da şu dolama yaptığımız ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yani bunları buradaki 3 düz örgü kısmına değil, şu aralardaki ters örgü kısımlarına dahil ederek ilerlememiz gerekiyor. Anlattığım şekilde sıramızı tamamlayarak ön yüze geçiyoruz. Sonraki ön yüze geldik. Artık modelimiz kendini göstermeye başladı. Bundan sonraki sıralarda yine yapraklarımızı iki taraftan daraltarak ilmek sayılarını azaltarak ilerleyeceğiz. En son bir ilmeğe düşüreceğiz. Şu kısımlarda bundan sonra düz örgü olarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde bundan sonraki sıraları öreceğiz. Şimdi 8 ilmek lastiğimizi ördükten sonra önümüzdeki düz ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördükten sonra bir tane dolamamızı yapıyoruz ve önümüzdeki 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar yaprağımıza geldik. Yaprağımızın her iki taraftan eksiltmelere devam ediyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Yaprağımızda kalan son 2 ilmeğimizi de sol kısımdan birlikte alarak sağa doğru kesme yaparak 5 ilmeğe şu an yaprak tepesindeki ilmeklerimizi 5 ilmeğe düşürmüş oluyoruz ve 3 ters ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. Böylece bir motifi tamamlamış oluyoruz. İkinci motife başlıyoruz. İkinci motife başlarken 3 tersten sonra bir tane dolama yapıyoruz ve aradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzden sonra bir tane dolama yapıyoruz ve 3 ters örerek yine yaprağımıza devam ediyoruz. Yaprağımızın her iki tarafından eksiltmelerimizi yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıyoruz ve 3 ters örerek tamamlıyoruz. Ve son olarak sıra sonunda üçgen kısmına gelmiş oluyoruz. Bu şekilde yapraklarımızı daraltmaya devam ettikten sonra sıra sonuna geldiğimizde bir tane doluyoruz. Önümüzdeki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Ve lastiğimizi de örerek sıramızı tamamlayarak
sonraki arka yüze doğru geçiyoruz. Sonraki arka yüzü de yine önceki sıralarla aynı şekilde sadece ilmek yönüne göre örerek tamamlayacağız. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi her zaman şu aradaki kısma, yani ters ilmeklerimizi dahil ederek öreceğiz. Bu yaprağımızın etrafında her zaman 3 düz olarak devam edecek. Bu şekilde bu sıramızı ilmek yönüne göre örerek tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Bundan sonraki sıralarda yaprağımızda tek ilmek kalana kadar aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ve bu sıranın sonunda artık ikinci ilmek açma sıramıza geldik. İkinci iliğimizi de burada açmayı unutmayacağız. Söylediğim gibi şu yandaki bir yaptığımız kısımdaki sıraları sayarak her 12 sıra olduğunda, 12 sıra tamamlayıp 13 olduğunda ikinci iliğimizi bir sonraki iliğimizi açarak ilerleyeceğiz. Şimdi 8 ilmek lastiğimizi ördükten sonra önümüzdeki düz ilmekleri örerek sıramıza başlıyoruz. Düz ilmeklerden sonra bir tane dolama yapıyoruz. 3 tersimizi örüyoruz. Ve yaprağımızı daraltmaya devam ediyoruz. Bu sırada 5 ilmekten 3 ilmeğe düşüreceğiz ilmek sayımızı. İlk 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz ve kalan 2 ilmeği de yine birlikte alıyoruz. Ve sıra sonundaki ve yanındaki hemen 3 ters ilmeğimizi de örüyoruz. Düz örgü kısmına geçerken her zaman burada bir dolama yaparak ilerliyoruz. Bir dolamadan sonra aradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düzden sonra bir tane daha dolama yapıyoruz ve 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. İkinci yaprağımıza başlıyoruz. Bu şekilde bu sıramızda da ilerliyoruz. Yaprağımızdaki ilmek sayısını 3 ilmeğe düşürüyoruz. Düz örgü kısmına geçerken yine dolamamızı yaparak sıra sonunda düz ilmeklerimizi örerek tamamlıyoruz. Ve lastik kısmına geldiğimizde sonda 5 ilmeğimiz kaldığı zaman ikinci iliğimizi açıyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 2 ilmeği bu kısımdan değil de şuradan, soldan birlikte alarak örüyoruz. Soldan birlikte alıyoruz ki bu iliğimizin yanındaki 2 düz ilmeğimiz bozulmadan düzgün bir şekilde devam etsin. Böylece bu sıramızı da tamamlayıp arka yüzü örüp geliyoruz. Arka yüzü yine aynı şekilde ilmek yönüne göre örerek tamamlayıp ön yüze tekrar geçip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Bu sırada yaprağımızın tepesindeki ilmekleri tek ilmeğe düşürüp bu kısmı tamamlamış olacağız. Lastikten sonra düz ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. Düz ilmeklerden sonra bir dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 3 tersi örüyoruz. Şimdi bu 3 ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz. Tıpkı şu üçgen tepesinde yaptığımız şekilde yapacağız. Önümüzdeki bir ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz. Yanındaki 2 ilmeği ilmeklerin solundan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde yaprağımızı kapatmış oluyoruz. Ve tekrar yanındaki 3 ilmeğimizi, ters ilmeğimizi örüyoruz. Buraya kadar bir motif tamamlamış oluyoruz. Ve aradaki düz ilmeklere devam ediyoruz. Bir dolama yapıp düz ilmeklerimizi örüyoruz. Aradaki düzlerden sonra bir dolama yaparak tekrar 3 ters örüyoruz ve ikinci yaprağımıza geliyoruz. Aynı şekilde onu da tepe kısmını kapatıyoruz. Ve 3 ters örerek tamamlıyoruz. Bu şekilde sıramızda ilerliyoruz. Sıra sonunda yine düz ilmeklerimizi örerek tamamlamış oluyoruz sıramızı. Düz ilmeklerimizi ördükten sonra lastiğimizi de örüp sıramızı tamamlayıp arka yüze geçiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde yine aynı şekilde ilmek yönünde örmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle büyük bir kısmı oluştu şu an motifimizin. Bundan sonra yine ama eksiltmelere devam edeceğiz. Bu şekilde bırakmayacağız. Bu defa
buradaki ters ilmeklerimizin kenarlarından eksiltmeler yaparak bir sonraki ön yüzde devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü de ilmek yönüne göre örelim. İlmek yönüne göre örerken şu düz ilmeklerin arasında kalmış olan şu yaprak tepesinde kalan son bir ilmeği de arka yüzde yine diğerleriyle birlikte düz olarak öreceğiz. Yani bu kısmı 3 bir tarafta, 3 bir tarafta 6. Bununla beraber 7 düz olarak örerek arka yüzü tamamlayıp sonraki ön yüze gelerek devam ediyoruz. Sonraki ön yüze gelip lastik kısmını ördükten sonra önümdeki düz örgü kısmı örüyorum. Bu defa yaprağımızın kenarlarındaki şu ters örgü kısımlardan kenarlardaki ikişer taneleri birlikte alarak yine eksiltmeler yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi düz örgü kısmını birlikte örelim. Ters örgü kısmına geçmeden önce bir tane dolamamı yapıyorum. Önümdeki iki ilmeğin birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3. 3 ters ilmek daha örüyorum ve kalan 2 ters ilmeği yine birlikte ters alarak örüyorum. Bu şekilde buradaki ilmek sayısını 5 ilmeğe düşürmüş oluyorum ve devam ediyorum. Bir dolama yaparak aradaki düz örgü kısmına ilerliyorum. Yaprak kısmına geldiğimizde aynı işlemi tekrar ediyoruz. Öncelikle dolamamızı yapıyoruz. Bu ters ilmeklerin önündeki 2 ilmeği öncelikle birlikte alıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters örüyoruz. Kalan 2 ters ilmeği yine birlikte alıyoruz. Ve dolama yaparak düz ilmekleri örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örerek tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Düz örgü kısmımızı ördükten sonra yaprak tepesindeki 5 ilmeği bu defa 3 ilmeğe düşürerek ilerleyeceğiz. Düz örgü bittikten sonra bir dolamamı yapıyorum. Yine 5 ilmeği her iki taraftan eksilterek devam ediyorum. Önümdeki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek normal ters örüyorum. Kalan 2 ilmeği tekrar birlikte örüyorum. Bu şekilde 3 ilmeğe düşürmüş oluyorum. Ve dolamamı yaparak düz örgü kısmına ilerliyorum. Diğer yaprağımın tepesine geldiğim zaman aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Arka yüzü de tamamlayarak tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze gelip lastik kısmını ördükten sonra düz örgü kısmını tamamlıyoruz. Bu sırada artık son kalan ilmeklerimizi de kapatacağız. Yaprağımızın tepesinde kalan. Düz örgü kısmını tamamladıktan sonra bir tane dolama yapıyoruz. Yaprağımızın tepesinde son 3 ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeğimizi üçünü birlikte alarak örüyoruz. Ve tekrar bir dolama yaparak düz örgü kısmına devam ediyoruz. İkinci yaprağımıza geldiğimizde sonraki yaprağımızda aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 3 ilmeği birlikte alarak ters olarak örüyoruz. Bir tane daha dolama yapıyoruz ve düz ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Bu son sıramızda bu şekilde tamamlamış ve motiflerimizi oluşturmuş olacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık ve artık robamızı oluşturmuş olduk. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüzü tamamen bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek şu kısımdakiler de dahil olmak üzere tamamını ters örerek sıramızı tamamlayacağız. Sonraki ön yüze geldiğimizde yaprak tepelerinde gizli artırmalar yaparak son bir sıra örmüş olacağız.
Ondan sonraki arka yüzü de tamamlayıp roba modelimizi oluşturmuş olacağız. Arka yüzümüzü ters örgü olarak örüp tamamlayıp tekrar ön yüze geliyoruz. Modelimizin son ön sırasına geldik. Bu sırada yaprak tepelerinde gizli artırmalar yaparak tamamlamış olacağız. Şimdi sıra başından lastiğimizi örelim. Yaprak tepesindeki kısma kadar düz örgü olarak ilerleyelim. Bu yaprağımızın tepesindeki bir ilmeğe geldiğimiz zaman bunun her iki tarafından birer gizli artış yaparak ilerleyeceğiz. Bu ipimizin, bu ilmeğimizin hemen altındaki şu iplerini alarak gizli artırmalarımızı yapacağız. Buradan bu ipi bu şekilde alıyorum. Şişimin üzerine takıyorum ve bunu örüyorum. Sonrasında bu ilmeğimi örüyorum. Bir tane de bu taraftan alacağım. Hemen altındaki ipi, şuradaki ipi alıyorum. Bunu da düz olarak örüyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde buradan 2 ilmek artırma yapmış oluyorum. Diğer yaprak ucuna kadar örüyorum. Her yaprak tepesinde bu işlemi tekrar ederek bu sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde robamızı istediğimiz genişliğe getirmiş oluyoruz. Tabi öreceğiniz parçanın büyüklüğüne göre yaprak tepesinde bir ilmek arttırmak da yeterli olabilir. Size gereken ilmek sayısına göre buradaki artırma sayısını siz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ön yüzü tamamlıyoruz. Sonraki arka yüzü de örerek roba modelimizi bitirmiş oluyoruz. Son olarak yaprak tepesinde artışlarımızı yaparak roba modelimizi tamamladık. Söylediğim gibi bu kısımdaki artışlarınızı sizin örgünüzün boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Burada gerekirse 1, gerekirse 2 artırma yaparak ilerleyebilirsiniz. Roba modelimiz bu şekilde ortaya çıktı, tamamlandı arkadaşlar. İster yelek, ister hırka, ister elbise robası olarak örebileceğiniz çok zarif bir model oldu. Hem çocuk hem de yetişkin örgülerinize yakışacak bir model. Bundan sonra roba modelinizi oluşturduktan sonra örgünüzü dilediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Yeni modellerde, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.